İnsan varlığıyla yeryüzüne rahmet olarak gönderilmiştir. Çünkü insanda varlığın hiçbir tarafında bulunmayan bir özellik vardır. İnsan Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan üflediği emaneti taşıyan bir varlıktır. Hepimizde Cenab-ı Hakk'ın bize üflediği ruh var. Ve sen bunun farkında olursan ve Adem olmaya çalışırsan, Adem olmaya çalışmak kadın erkek ayrımı yoktur burada. Ademiyet yani insan olmanın en zirvesi, insan olmanın zirvesi. Peygamberlerin, gönderilen kitapların, velilerin, Allah dostlarının derdi budur. İnsan olmaktır. Çok ibadet ederekten bir kimse cennete girmez. İnsan olaraktan girer. Siz çok ibadet etseniz ama insan olamasanız, ademiyet vasfına ulaşamazsanız o zaman sizin ibadetiniz kabukta kaldı, surette kaldı. Ne dedi ayet-i kerimede? Namaz insanı kötülüklerden alıkor. Eğer kıldığın namaz seni kötülüklerden alıkoymuyorsa, sen hem namaz kılıp hem rüşvet yiyorsan, hem namaz kılıp hem adaletsiz davranıyorsan, hem namaz kılıp hem eşini dövüyorsan, hem namaz kılıp hem çocuklarına zulmediyorsan, hem namaz kılıp hem yanındaki çalışanlara zulmediyorsan, hem namaz kılıp işçinin, çalışanın hakkını zamanında ve tam bir şekilde vermiyorsan, evet o namaz seni kötülüklerden alıkoymadı, namaz senin suretinde kaldı. Sen hem namaz kılıyorsan, hem insanlara hakaret edip küfrediyorsan, hem namaz kılıp hem annene babana asi oluyorsan, isyan ediyorsan, hem namaz kılıp hem de çocuklarına, anneye, babaya, etrafına zulmediyorsan, hem namaz kılıp hem eşine zulmediyorsan, hem namaz kılıp hem kocana zulmediyorsan, o namaz senin suretinde kaldı. İçine yerleşmedi. Olmadı. Ayet-i kerime öyle değil. Ayet-i kerimede diyor ki namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikir de en büyük iştir. Namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikir de en büyük iştir. Ardı ardınadır bu ayet-i kerimeler. O zaman sufiliğin amacı insan olmaktır. Müslümanlık insan olmaktır. Mümin insan olmaktır. İhtiyacımız olan bu şu anda. İnsan olmak. İnsan olmak iki ayağının üzerinde yürümek değildir. İnsan olmak yemeği ağzına götürmek değildir. Aslan da burnundan götürmez, aslan da yemeği ağzına götürür. Gider bir sırtlan da yemeği ağzına götürür. Bizim farkımız nedir? Biz yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gönderildik. Yani rahmet olmamız gerekir. Rahmet. Eşimize, çocuklarımıza, etrafımıza, topraklarımıza, insanlarımıza, bütün insanlığa rahmet olmaktır. Bütün insanlığa. Sadece kendi nefsine değil, sadece kendi ülkene değil, sadece kendi dindaşlarına değil, bütün insanlığa rahmet olmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hem insanlara hem de cinnilere peygamber olarak gönderildi. Sadece ona iman edenlere değil, o iman etmeyenlere de peygamber olarak gönderildi. Bütün insanlara, bütün cinnilere, bütün varlığa peygamber olarak gönderildi. O yüzden biz onun ümmeti olarak insan olmak zorundayız.